Nasıl zayıfladım? Part 5'e hoş geldiniz. 5 yani son video. İşte 5 bölümlük bir seriydi benim zayıflama hikayem. Devamını bu videonun sonunda söyleyeceğim. Biraz makyajsız geldim karşınıza bilinçli olarak. Bundan sonraki videolar için benim makyajsız halime de alışın diye. Hatta belki... neyse. Sonunda söyleyeceğim dedim. Dayanamıyorum bak. Neyse. Kendime neyse dedim. İlk oldu bu. Kendime neyse. Heyecanlıyım bu video için. Bu video size deri sarkıklarını anlatacağım. Estetik ameliyatlarını anlatacağım video. Evet efendim, tüp mide olduk. Tüp mide ile beraber 65 kilo verdik. Bol bol sarktık. Soruyorsunuz bana, ablacığım nasıl sarkmamayı başardın? Öyle bir başarı yok. Tabii ki sarkıyorsunuz. Hatta spor yapmama rağmen ilk 2-3 sene spor yapmadım ben. Size bunu söylemiştim. Orada zaten daha da çok sarktım. Bu sarkmayı şey gibi düşünmeyin. Yani şu an şunun gibi düşünmeyin. Böyle bir şey değil. Sarkmak dediğim şey şu. Burada bir deri kalıyor. Böyle. Ve o derinin içi boş. Ne doku var ne yağ var. Yani onu aldırmanız gerekiyor. Öyle spor falan öyle bir şey yok. Sarkmadım mı? Sarktım. Vücudumun her yerinden sarktım. Hatta hali hazırda ameliyatlarım da bitmedi. 7 sene oldu. Ama ameliyatlarım bitmedi. Gelelim neler yaptırdım. Zaten izleri gördüğünüz üzere bir kol estetiği oldum. Bu şöyle oldu. 65 kiloyu verdikten sonra ilk yaptırdığım şey kol ve karın estetiğiydi. Kol estetiğini ve karın estetiğini aslında o noktada size yapmazlar. Daha verecek çok kilo varken. Benim de verecek daha bir 35-40 kilom vardı. Ama mecburdum. Yani kesinlikle bu kadar olsaydı gerçekten sarkığım yaptırmazdım. Ama yani mayo giyemiyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Gerçekten çok zordu. O yüzden yaptırmam gerekiyordu. Ve ben bıçak altına yattım. Gördüğünüz gibi izler. 4 sene geçti üstünden. 4 sene geçti. En olabilecek iyi hali bu yani işte beyaz. Tenimin aşağı yukarı aynı renk. Ben size böyle yapıp göstermesem çok da anlaşılmaz. Bildiğiniz üzere dizilerde oynuyorum. Hatta bundan önceki dizimde daha 1. bölüm 2. bölümüne şöyle halay çektiğimiz bir sahne vardı. Ve benim kolumda böyle bir kısalıkta. Ama bu ekranda baktığımda görünmüyordu. Çünkü üzerine zaten ya filtre atıyorlar ya hani bir şekilde başka bir açıyla çekiliyor falan. Çok dikkat çekici değildi. Bu gözle çıplak gözle görebilirler ama belli işte fotoğraflar, ne bileyim düğününüz vardır, gelinlik giyeceksinizdir. Sizi hiç rahatsız etmeyecek. Emin olabilirsiniz. Ya da denize girerken. Bu problem değil. Parantez açıyorum. İzler işte kalıcı olacak mı? Çok üzülüyorum. Bedenimde hasar kalacak mı? Dostum, sarkıyorsan ve zaten bir sarkık ameliyatı geçirmen gerekiyorsa demek ki çok kötü yollardan gelmiş o beden. Bırak bu kadarcık iz kalsın, bu problem olmamalı. Lütfen. Karın operasyonumuzu da geçirdik. Orada da böyle bir folder foş bir şey vardı. Üzerinden belli bir o operasyonda ben sırt ameliyatı da oldum. Yani sırttaki böyle pompişler var ya, onları da kesip aldılar. Sonrasında ondan sanırım emin olmamakla beraber 1 sene sonra falan bir uyluk ameliyatı, yani bacağın içinden operasyon geçirdim. Aynı anda işte karnıma da bir revizyon daha yaptı eski doktorum. Şimdi olan şey şu. Benim bacaklarımda evet bir operasyon geçirdim ama hala bir fazlalık var. Ve bunun nasıl toparlanacağını bilemiyorum. İşte çok o yüzden çok spor yaptım. Aslında benim spor hikayem böyle başladı. Fakat sonra bir cildiyeciye gittiğimde bunların sporla geçmeyeceğini, bunların hiçbir kremle geçmeyeceğini öğrendim. Bir yağ dokusu çünkü o. Aşağıda, yukarıda, yani oturduğun yere göre değişiyor ya da ayakta durmana göre değişiyor. Bunların operasyonunu geçirmek için aslında ben şu anda bekliyorum. Çünkü bazen spor ne yaparsanız yapın ya da işte bir takım masajlar vardır ya, onları da yaptırdım. Evet, sırtımı toparladı o masajlar. Belli bir noktaya kadar toparladı. Ama bacak hayır, ya da alt tarafa dair benim, çünkü ben ne diyorlar ona, armut tipli bir insan olduğum için
beni o tarz şeylerin alt tarafı toparlaması çok mümkün değil. Dolayısıyla bu sorduğunuz işte neren ne kadar sert soruları biraz vücut tiplerimizle ilgili bir şey. Benim için alt taraf facia. Tanıdığım insanlar var. Bunlardan bir tanesi de mesela annem. Alt tarafı ufak. Benim karnım onun kadar büyük değil. Ama onun bacakları falan da benim kadar büyük değil. Yani dolayısıyla şu an annem bir operasyon geçirmesi gerekse alt taraftan geçirmeyecek. Benim de üst taraftan geçirmeme gerek yok. Bu tamamen bedeninizin hangi tip olduğu ile ilgili bir şey. Yani elma vücut musunuz, armut vücut musunuz, buna göre değişir. Vücut tipinin haricinde önemli olan şey aslında ne kadar süreyle hangi sporları yaptığınızda. 100 kilo gibi bir kilo verince veya bırak 65-70 kilo gibi bir kilo verince de sarkmamanız imkansız. Bakın erkekler için konuşmuyorum. Çünkü erkek bedenini, kas oranını bilmiyorum. Ben tamamen kadınlar için konuşuyorum. Hele ki ileriki yaştaki kadınlar için sarkma olasılığı daha yüksek. Sakın şunu yapmayın. Ben yaptım. Ben yaptım, siz yapmayın. Ama nasılsa sarkacağım. Estetik ameliyata yatacağım. Ben o zaman spor yapmasam da olur. Hayır. Ne kadar çok spor yaparsanız ve derinizin sarkı ne kadar az olursa o kadar daha rahat geçiriyorsunuz ameliyat sonrasını. Çünkü içeride bir de kas dokusu var. Siz zannediyorsunuz ki sadece deriyi kesip alıyorlar. Hayır, karın için konuşuyorum özellikle. İçerideki karın kaslarınız da sarkıyor ve onları da dikiyorlar. Ve az bir sarkıklı kası dikmek sizin daha çabuk iyileşmenize ve daha çabuk spora ve hayata adapte olmanıza sebep olurken çok sarkmış bir şeyi dikmek size daha çok problem olacaktır. O yüzden yani spor her yerde söyledim, her videoda söyledim. Niye söyledim? Bu yüzden söyledim. Yoksa babamın spor salonları yok yani. Benim cebime hiçbir şey girmeyecek. Ama sizin için şu çok önemli. İyileştiğiniz süreçte ne kadar çabuk ayağa kalkacağınız çok önemli. Gelelim doktor seçimine. Bununla ilgili bir şey söyleyemem. Şu aşamada söyleyemem. Çünkü benim ilk ameliyatlarımı, yani bu bahsettiğim, size anlattığım ameliyatları bir başka doktor yaptı. Ben onun kliniğinde yapılmış hastalar gördüm. Benim gibi ve inanamıyorum, ne güzel kadın dedim bir gün biri için. Asistan dedi ki işte aynı doktor, sizi ameliyat eden doktor ameliyat etti. Evet, çok güzeldi. Çünkü onun verdiği kilo ile benim verdiğim kilo aynı değildi. Yani o hanımefendi bacakları daha düzgün gözüksün diye bir operasyona girerken ben bayağı fazla olan deri sarkıklarımı aldırmak için operasyona girdim. Benim doktorum, o dönemki doktorum gerçekten çok emek verdi. Ben bunu biliyorum. Bir bacağı dikti. Ondan sonra baktı ki daha fazla sarkık var. Açtı o bacağı. Tekrardan aldı. Tekrardan dikti. Bunların hepsini biliyorum. Çünkü annem ameliyathane hemşiresi ve benim ameliyatıma giren hemşireler ve anestezi doktoru ve anestezi teknikeri annemin arkadaşı. Ben bunları biliyorum. Fakat mesele doktorun elinin iyi olması ve kötü olması ile ilgili değildi. Bence şuydu. Benim vazgeçip yeni bir doktor arayışına girme sebebim şu. Bence bu tamamen belli alanlarda çalışmış doktorlara yönelmeniz gerekiyor. Yani nedir? Düşünsenize, her hafta en az 2 kere çok yüksek kilolar vermiş. İşte 60-65 ve üstü, 50 kilo ve üstü zayıflamış insanların ameliyatlarına girmiş bir doktor mu? Yoksa işte birazcık liposuction yapan bir doktor mu eli daha hakimdir bu operasyonlara? Bence ilki. Yani birinin elinin hakim olması, sizin bedeninize baktığınızda tamam ben bundan zaten daha önce atıyorum 100 kere yaptım, 10 kere yaptım. Ben bunun nereye gideceğini biliyorum demesi ama aynı zamanda sizin vücudunuzun özelliklerini de farkında olması çok kıymetli. O yüzden ben bir arayışa tekrardan girdim bacak operasyonum için. Ve ne oldu? Daha öncesinde canlı yayın yaptım, doktorumu buldum. Söyleyeceğim ismini. Doktor dedi ki bana, Aslı'cığım bacaklarını yapabilmem için önce biraz daha üst tarafı yapmam gerekiyor. Çünkü hani sarkık, burası da sarkık. Burayı toplamadan burayı toplayamam. O yüzden benim bacak operasyonum 1 sene sonrasına attı ki biz öncelikle üst sarkığı toplayabilelim. Benim aslında başından beri kıvrandığım, ay söylesem mi aman söylemesem mi dediğim şey şuydu arkadaşlar. Ben bugün itibariyle
sanırım 33 günlük body lift estetik operasyonlu bir bireyim. Şu an içimde korsen var. İçimde yara bantlarım var. İz geçirici bantlarım var. Bir body lift nedir? Ben tekrardan bir karın revizyon estetiği oldum. İşte göbek deliğim kesildi, aşağı doğru çekildi, yeni bir delik yapıldı çünkü sarkmıştım tekrardan. Aynı zamanda arka tarafı da yukarı doğru toplama hamlesi yapıldı. İçinde hiçbir şey yoktu. O dolduruldu falan. Bu detayları size daha sonraki bir videoda açıklıyor olacağız. Çok mutluyum. Ne oldu bu arada? Aslında size çektiğim nasıl zayıfladım 1 ve 2'yi hatırlıyor musunuz? Düz saçlı olduklarım. O videolar aynı gün çekildi. O videolarda ben 5 günlük ameliyatlıydım. Aslında aynı gün ben size bu videoda dahil olmak üzere hepsini çektim. Fakat bunların hepsi bir USB'nin içindeydi. USB kırıldı ve bütün videolarım gitti. O sıra sadece ilk ikisini yüklemiştim. O yüzden geriye kalan videoları baştan çekmek zorunda kaldım. Bunu niye anlatıyorum? Şu yüzden, yani 5 günlük operasyonluyken ben size oturup kıyafetler değiştirip video çekebildim. Yani saçıma fön çekebildim bu saça. 5 günlük operasyonluyken. Süreye bakıyorum şu anda. Bu videonun çok uzatılacak bir tarafı yok. Aslında mevzu bundan ibaret. Sarkıyor muyuz? Evet. İzler kalıyor mu? Evet. Vücut kalitenize göre izlerin kalıcılığı ve geçiciliği değişiyor mu? Evet. İz tedavisi var mı? Evet. İz tedavisi uzun mu sürüyor? Kesinlikle. Bunların hepsini size anlatacağım. Peki size bunların hepsini nerede anlatacağım? Haftaki videoda. Haftaki videoda ne var? 3 hafta üst üste estetik vlog. İlk hafta ameliyata hazırlık süreci. İkinci hafta ameliyattan sonraki ilk 7 gün. Sonraki videom ameliyattan sonra 7. günle bugün, yani 33. gün arasındaki neler yaşadıysam hepsini anlattım. Umarım sizin için çok faydalı olacaktır. Sizi çok öpüyorum. Haftaya estetik vlogumda görüşürüz. Bay bay.